Herkese merhaba, Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok cici bir projeyle karşınızdayım. Fonda görmüş olduğunuz gibi bu güzel bebek yakalarını çalışacağız. Çok tatlı, çok sevimli oldular. Şöyle detaylarına bakalım o halde. Ulu baharlık ipten hazırladım. Çok güzel durdu. Şöyle bakın yakada duruşu. Bu şekilde olacak. Uçlarına minik kelebekler kondurdum. 2 renk hazırladım ben. Siz dilediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Kombin yapabilirsiniz. Şöyle bir genel duruşuna da bakalım. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle bakın. Evet. Çok güzel oldular. Bu bağlama detayları sayesinde de şöyle açalım bağlama detayını. Rahatlıkla kullanılabilir. Bakın bu şekilde boynunu kasmaz bebeğinizin, istediğiniz kademede ayarlayıp kurdelanızı yapabilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel bir proje. O zaman geçelim detaylarına. Kullandığım iple başlamak istiyorum. Nako Calico'yu kullandım. Renklerine bakar mısınız? Çok tatlı. Renklerine bayıldım öncelikle. Ama benim önceliğim tabii ki renk değil. İçeriğindeki pamuk. İçeriğindeki pamuktan dolayı, %50 pamuktan dolayı 4 mevsim çok rahatlıkla yaptığımız yakayı kullanabiliriz. Çok güzel bir ip, renkleriyle de şahane oldu. O zaman tarifine geçelim. Zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde güzel bir şekilde aynı oranda zincir çekiyorum. Toplamda 73 tane zincirimin olması gerekiyor. Evet, 73 tane zincirimi çektim. Şimdi en son zincirimi tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum ve tuttuğum zincire batıyorum. Ve böyle çekiyorum. Uzatıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve tekrar uzatıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Başına doluyorum. Bir tane zincir atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Yine uzatıyorum. Başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve yine uzatıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Yani bir nevi fıstık yapıyoruz. Başına doluyorum. Bir tane atlıyorum zincir. Bir sonrakine geliyorum. Bir tane uzattım. Doladım. Bir tane daha batıyorum. Ve bakın hepsini birlikte çekiyorum. Ve sabitliyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bundan ibaret. Aralarda bir zincir atlıyorum. Ve bir sonrakine bu şekilde fıstıklar yapıyorum. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın 2 tane zincirim kaldı. Başına doluyorum, son zincire batıyorum ve ikili trabzanla sıramı kapatıyorum. Başlarken de ikili trabzanla başlamıştık. Bakın kenardan, biterken de yine ikili trabzanla bitiyoruz. Şimdi örgümü çeviriyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Bu noktaya 3 seferde çıkarak trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. Yani buraya ne yapmış oldum? Şu kenardaki trabzanı saymazsak kenar trabzanı, bir tane V trabzan yapmış oldum. Başına doluyorum. Bir sonraki noktaya giriyorum. Şimdi bu noktaya yine trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. Bundan sonra bütün boşluklara, şu gördüğümüz boşluklara bu V trabzanlardan yapıyoruz. Aralarında bir tane zincir var.
Evet, V trabzanlarımı yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi başına doluyorum. Buraya hemen ikili trabzan yaparak sıramı kapatıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Daha sonra başına doluyorum. Bakın, buradaki sıradaki V trabzanı atlıyorum. Bir sonrakini atlıyorum. 3. sıradaki V trabzana batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve yine 3 seferde yukarı çıkıyorum. Araya bir zincir. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane trabzan yapacağım. Aralarında bir tane zincir. 4 tane yaptım. 4 tane daha yapacağım. Evet, 8. trabzanı da yaptım. Şimdi bir tane, bakın, sıradaki V trabzanı atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra başına doluyorum. Sıradaki V trabzana değil, bakın, bir sonrakine batıyorum ve 3 seferde yine çıkıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 8 tane trabzan yapıyorum. Evet, 8 tane trabzanımı yaptım. Aralarda birer tane zincirim var. Bir tane, bakın, V trabzanı atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, geldim sıranın sonuna. Şimdi yine 8. trabzanımı yaptıktan sonra buraya sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve bakın, bu başladığım noktaya batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi geçiyorum ikinci rengime. Bunda pembe kullanmıştım. Çok tatlı durdu gerçekten. Bunda da sarı kullanmak istiyorum. Hem kız hem de erkek bebeklere çok yakışan bir renk. O yüzden sarı rengimi ekleyeceğim. Şöyle direkt sarı rengimi devreye sokuyorum. Beyaz ipimi çekiyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bu noktayı hemen bir düğüm yapalım. Sabitleyelim. Örgümü çeviriyorum. Çevirdikten sonra bakın, başına doluyorum. Bu noktaya giriyorum. Ve 1 2 seferde yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve 1 2 seferde yukarı çıkıyorum. Daha sonra hepsini birlikte topluyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki, bakın, trabzanın arasına, bu noktaya giriyorum. Ve yine 1 2 seferde yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ve yine 2 seferde yukarı çıkıyorum ve hepsini birlikte topluyorum. Yani bu noktaya da aslında fıstıklar yapıyoruz. Fıstıkların arasında bir tane zincir, ta ki şu noktaya kadar. Bu noktada arada zincir olmayacak.
Evet, geldim şu iki yelpazenin birleşim noktasına. Başına doluyorum. Bu noktaya yine fıstığımı yapıyorum. Topluyorum. Normalde ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk aralarda, değil mi? Burada bir zincir çekmiyorum. Başına doluyorum. Bu noktaya direkt geçiyorum ve buraya fıstığımı yapıyorum. Sadece bu noktada fıstıklar arasında zincir yok. Diğerlerinin hepsinde arada zincir var. Arada bir zincirimi çekiyorum ve yine yapmaya devam ediyorum aynı şekilde. Evet, bakın. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Tamamen çevresini geçeceğim. Bu noktaya kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sonunu yine bitişini birlikte yaparız. Geldim sıranın sonuna, son fıstığımı yaptım. Şimdi 3 tane zincirimi çektim ve bu başladığım noktaya batarak sabitliyorum. Daha sonra bir zincirle tekrar sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bu sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi şu kenardaki ipleri hemen temizliyorum. Arkaya kaydırarak şöyle bakın. Arkaya kaydırarak temizliyorum. Evet, temizleme işlemi bitti. Çok cici oldu. Şimdi sıra geldi şuradaki bu güzel minnoş kelebeklerin yapımına. Sihirli halka ile başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum, ortaya batıyorum. 1. Başına doluyorum, ortaya batıyorum. 2. Başına doluyorum, ortaya batıyorum. 3. Başına doluyorum, ortaya batıyorum. 4. Başına doluyorum, ortaya batıyorum. 5. Şimdi bu biriktirdiğim bütün ilmeklerimi birlikte çekiyorum ve sabitliyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum ve dibe batıyorum ve bakın kaydırıyorum. 2 tane zincirle yine yukarı çıkıyorum. Yine burada yaptığım fıstığın aynısından yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi hepsini birlikte topluyorum, sabitliyorum. Daha sonra 2 tane zincirle aşağıya iniyorum ve kaydırarak sabitliyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Toplamda 4 tane bu tombul fıstıklarımızdan olacak. Evet, toplamda bakın 4 tane fıstık yaptım. Şimdi dibe batıyorum, kaydırıyorum, bir zincirle sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bakın, sihirli halkamın ipini daraltıyorum. Daraltabildiğim kadar. İyice çekiştiriyorum. Şu iplerimi de arkaya toplayıp düğüm yapıyorum. Evet, bu şekilde toplamda 2 tane kelebeğimizi hazırlıyoruz. Evet, kelebeklerim hazır. Çok cici oldular. Şimdi geldik şu zincirli kısmın yapımına. İpimi 2 kat yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle kelebeğimi alıyorum elime. Ortasına batıyorum kelebeğin. İpi içinden geçiriyorum ve sabitliyorum. Daha sonra zincir çekmeye başlıyorum. Bu şekilde bakın. Bu şekilde toplamda 35 tane zincir çekiyorum. Zincirleri aynı oranda çekmeye gayret edin. Bazıları çok sıkı, bazıları geniş olmasın. Toplamda 35 tane zincirimizi çekelim. Evet, toplamda 35 tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde diş kısmını böyle iyice sabitliyorum. Daha sonra bakın şuradaki
köşedeki kutucuklu kısma giriyorum. Bunu buraya düğüm yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde düğümümü yaptım. Çok cici oldu. Şöyle ipimi de arkaya kaydırarak temizliyorum. Evet, bu kelebeğimiz için yaptığımız işlemin aynısını 35 tane zinciri diğeri için de yapacağız. Aynen bu noktaya yerleştireceğiz. Şimdi ben diğer ayrıntılarını tamamlayıp dönüyorum. Evet, kelebek detayını da tamamladım. Son olarak da üzerine buhar tutarak ellerimle düzelttim. Gerçekten de sonuç şahane oldu. Şöyle yakından bakar mısınız? Çok cici, çok sevimli oldu. Şimdi bunu şöyle güzel bir kurdele yapalım. Evet, bu şekilde kurdelemi de yaptım. Çok güzel oldu. Bakın yakada düşündüğümüz zaman minik bebişlerimizin yakasında çok cici bir görünüme kavuşmuş oluyor. Çok tatlı. Şöyle diğerine de bakalım. Diğeri de bakın bu şekilde. Dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu da şöyle kıvırdığımız zaman çok güzel bir görünümü var. Şimdi bakın birazcık parlama oluyor ama renklerimiz gerçekten çok tatlı. Ve kendi bebeklerinize veya da başkalarına hediye olarak yapabilirsiniz. Çok kolay bir model ve gerçekten de çok zevkli, çok eğlenceli. Ortaya çıkan sonuç ise muhteşem. Bakar mısınız? İki renkte de ayrı güzel duruyor. Şahane bir duruşu var. Eminim minik bebeklerimize de çok yakışacak. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir projede görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.